Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda programların içerisinde çok fazla kullanacağımız bir takım arayüz elemanlarını göstermek istedim. Combo Box ve List Widget işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Ekleme, silme, metin arama gibi. Bu programlarımız içinde çok fazla kullanılan iki arayüz elemanı arkadaşlar. Başlangıçta göstereceğim. Daha sonra for'la ilgili bazı şeyler anlatacağım. O yüzden önce bunları anlatmak istedim. Şimdi arkadaşlar burada bir tasarımımız var. Bir tane line edit var burada. Buraya bir combo box ekledim. Combo box böyle tıkladığımız zaman açılır pencere olarak alt alta listeleyecek arkadaşlar girdiğimiz bilgileri. 3 tane de butonumuz var. Diğer tarafta iki butonumuz, bir yine line edit'imiz var ve burada da iki tane list widget'ımız var arkadaşlar. Bunlar da yine listeli şekilde bilgileri göstermeye yarıyor. Metinlerimizi göstermeye yarıyor. Bu açılır şekilde gelecek arkadaşlar. Combo box'ımız. List widget'larımız da bu şekilde listeli bir şekilde çoğaldığı zaman da scroll'la gözükecek arkadaşlar. Şuradan combo box'ı şuradan ekleyebilirsiniz. Buradan göstereyim. List widget'ı da zaten şuradan çıkalım. Şuradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu dosyayı kaydediyorum. Hatta daha önce kaydettiğim için bunu ben tekrar farklı kaydet diyerek. Şimdi arkadaşlar hep uygulamalarımızda yaptığımız gibi combo listeye bir klasör oluşturdum. Bunun içerisine kaydediyorum. Evet, üzerinde değiştirsin dedim. Kullanacağım klasörün ismi combo liste arkadaşlar. Şimdi oraya bunun içine şu dönüştürme kodunu da atalım. Eğer serimizi takip ediyorsanız bunları hep standart olarak yapıyoruz zaten. Şuradan arkadaşlar stüdyoyu açalım. Stüdyoya o oluşturduğum klasörü göstereceğim arkadaşlar. Yerel bir klasör aç deyip oluşturduğum klasörümü göstereceğim. Python projede combo list klasörü. Bunun üzerinde açacağım stüdyoyu. Şimdi ilk yapmam gereken iş arkadaşlar şu oluşturduğum, bakın bu klasöre geldim. Arayüz dosyasını, UI uzantılı dosyayı Python koduna dönüştürmek. O yüzden şu dönüştürme kodunu bir açıyorum. Şimdi buraya arkadaşlar UI uzantısı olan kısma ismini yazıyorum dosyamın arayüzlü. Yeni alacağı ismi de buraya py yazan kısmı yazıyorum. Arayüz py olsun. Bunu kopyalıyorum. Şuradan kopyalayalım. Ve terminale geliyorum arkadaşlar. Terminalde yine klasörümün isminin gelmesi gerekiyor. Bakın combo list diye geldi. Yapıştırıp kodumu çalıştırıyorum. Bakalım. Bakın buraya arayüz Python dosyası geldi. Şimdi bu Python dosyasını sıfırdan oluşturacağım. Yeni bir Python dosyasının içine import edeceğim arkadaşlar. Arayüz ile ilgili kodlar burada. Diğer kodlamalarım da o dosyanın içinde olacak. Bunu da videolarımızda çok bahsettik. Önceki videolarımızda. Arayüzde değişiklik yaptığımızda yazdığımız diğer asıl kodlar kaybolsun istemediğimiz için yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi dosya diyorum. Yeni bir Python dosyası açacağım arkadaşlar. Buraya Python'a geliyorum. Aç diyorum. Bunu bir kaydedelim. Ctrl S yaptım. Kaydet dedim. Bunu da yine arkadaşlar aynı dizinin içine kaydedeceğim. Bunun ismini de main yapıyorum. Kaydet dedik. Hatta arkadaşlar şöyle bakın. Şuraya bakalım. Bakın buraya main olarak geldi. Gördünüz mü? Hepsi aynı dizinde olmalı. Aynı dizinde kullanacağım. Main'i çalıştırıyorum. Şimdi standart kütüphanelerimizi ekliyoruz arkadaşlar. Sistem kütüphanesi. PyQt ile ilgili altılı ve arayüz elemanlarıyla ilgili olanları buradan ekleyeceğim. Bunlar arkadaşlar hep bahsettik diğer videolarımızda. O yüzden hızlı geçiyorum. Bu video bizi ilk defa bu videoda tanıdıysanız ilk 3 video mutlaka izleyin arkadaşlar.
PyQt6'dan zaten arkadaşlar şu kısım standart kısım. PyQt6'yı kullandığımız için bunları eklememiz lazım. Kodları, arayüz elemanlarını burada tanıtabilmemiz için, kodları kullanabilmemiz için. Şimdi şurası bizim için önemli. Oluşturduğum arayüz py vardı, bakın. Arayüz dosyası. Pardon, yanlış yere tıkladım. Şurada. Şu arayüz dosyasını import edeceğim. O yüzden bunun ismini yazacağım buraya. Aynı dizinde olduğu zaman otomatik görecek zaten. Şimdi de uygulama için gerekli dosyaları, kodları yazıyorum arkadaşlar. Uygulama nesnesi oluşturuyorum. Kodlarda hep arkadaşlar hemen hep aynı kullandım. Diğer yaptığınız projelerden kopyala yapıştırla da yapabilirsiniz. Ben ilk defa bizi bu videoyla tanıyacak arkadaşlar için uzun uzun yazıyorum ama diğer arkadaşlar, diğer videolarımızı izlemiş olan arkadaşlar bunları kopyala yapıştır yapabilir. Şimdi arkadaşlar şurada standart kütüphanelerimizi ekledik. PyQt6 için gerekli kütüphaneleri de ekledik. Burada şey yapmışız. Nereyi bozduk yazarken? Evet. Şurada arkadaşlar bu kütüphaneyi ekledik. Şu alt kısımda da nesnelerimizi, o diğer arayüz olan arayüz py dosyasındaki nesneleri getirdik arkadaşlar ve uygulamayı çalıştırıp burada görüntülettik. Şimdi şurada da uygulamayı durduracağız. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar, bir görelim. Bakın o py dosyasını, arayüz py dosyasını biz main dosyamızın içine aktarmış bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi kodlamamıza başlayalım. Önce combo box ile ilgili işlemleri yapacağım arkadaşlar. Şuraya 3 tane fonksiyon tanımlayacağım. Birinci fonksiyonum combo box'ın silme işlemi için, ekleme işlemi olsun. En başta o vardı. İkincisi arkadaşlar combo box'ın silme işlemleri için. Üçüncüsü de arkadaşlar combo box'ın içinde arama yapmak için. Şimdi bunlar için de olayları tanımlayalım. Yani bunları çağıracağımız event gerçekleşecek mesela bir buton tıklaması gibi ne zaman çalışacağını sağlayacağımız tetikleyicileri belirleyeceğiz. Buraya olaylar diyorum arkadaşlar. Şimdi isimlerini ben değiştirmiyorum Qt Designer'da çünkü tasarımı göstermiyorum size. O yüzden bakarak hep gösteriyorum. Bakın bu push buton, bu push buton 2, bu da push buton 3. Şöyle yapacağım arkadaşlar. UI nokta diyeceğim. UI ile zaten erişebiliyorum. Push buton klik olduğu zaman, tıklandığı zaman, yani birincisi şeye bağlanacağım arkadaşlar. Combo ekleye bağlanacağım. Devam ediyorum. İkinci UI nokta push buton, ikinci push butonun tıklandığı zaman klik diyeceğim. Connect diyerek arkadaşlar sili çalıştıracağım. Bakın bunlar kodların çalışmasını sağlayacak tetikleyiciler arkadaşlar.
Üçüncüsü de push buton 3 klik olduğunda arkadaşlar combo araya bağlanacağız. Şimdi combo box ekleye geliyorum arkadaşlar. Bu benim verdiğim isim tabii ki. Şimdi burada yapacağımız çok basit. Item, add item özelliğini kullanacağız arkadaşlar. Buradan combo box'ımı seçiyorum. Add item diyorum. Buraya ne yazarsak arkadaşlar onu ekler. Tırnak içinde mesela merhaba yazdığımızı düşünün. Merhaba ekler ama biz line edit'in tekstini ekleyeceğiz. Yani line edit'e yazılanı ekleyeceğiz. O yüzden ui nokta line edit nokta text diyorum arkadaşlar. Orada yazanı buraya ekle diyorum. Sile geliyorum arkadaşlar şimdi. Silde de ui nokta list combo liste geçmemiştik. Combo box nokta remove arkadaşlar. Remove item. Yani add item ekliyordu. Remove item. Yalnız burada indeks isteyecek bizden. Şimdi bu indeks arkadaşlar sıralanması kaçıncı sıradakini istiyor. Başta sıfırdan başlar. 1, 2, 3, 4 diye devam eder. Biz selected current indeksi seçeceğiz arkadaşlar. Yani hangisi seçiliyse orada diyeceğim. Şu anda combo box'ta current index arkadaşlar seçili olanı bize verir. Hangisi seçiliyse onu sil dedik. Üçüncüye geliyorum arkadaşlar. Burada bir arama yaptıracağım. Şundan da şundan dolayı hata görüyor. Şimdi burada da arkadaşlar aramada bir aratacağım metin olacak. Onun içinde var mı yok mu onu bulacağım. Yalnız bulurken onun kaçıncı sırada olduğunu bulacağım önce. Bakın şöyle yapalım. Bu indeks bize sıra numarasını verecek. Ara diyorum. Indeks eşittir ui nokta combo box nokta current index arkadaşlar. Yani seçili olanın indeksini verdi. Sil derken de hani remove'da bakın şurada ne yapmıştık? Pardon. Kafam benim buraya gitti. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Pardon. İndeksi yapacağız. Aradığımız find text'i kullanacağız. Bakın. Önce bir text'i aramamız lazım. Benim aklımdan başka bir yere gitti. Combo box'ta find text diyeceğim. Bana text'i bul diyeceğim. Text'in indeks numarasını bulacak arkadaşlar. Text'i buraya yazacağım. Peki hangi text'i arayacağım? Yine ui nokta line edit'taki text'i arayacağım. Ben bambaşka yere gittim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi burada yaptığım şu. Index diye bir değişken oluşturdum. Bu değişken bana combo box'ta find text kullanarak text'i aratacağım. Şu text'i aratacağım arkadaşlar. Buraya mesela tırnak içinde Ali yazsaydım Ali'yi arayacaktı. Ben line edit'ten geleni ara dedim. Aradı. Bana bir şey gönderdi arkadaşlar. Değer, sayısal değer gönderdi. Sıra numarasını gönderdi. Eğer varsa sıra numarası gelecek. Şimdi şöyle yapalım. Diyebiliriz ki index if index şimdi sayısal bir değer geldi arkadaşlar. En düşük 0 gelebilir. O yüzden büyüktür eşittir 0 diyebilirim veya büyüktür eksi 1 diyebilirim arkadaşlar. Şuraya şeyimizi koymadık. 2 noktamızı. Yani bu ne demek? Bana bir indeks değeri gelmiş demek arkadaşlar. Sıfırdan büyük bir değer gelmişti. O zaman ben şimdi artık seçili indeksi bunu yapacağım. Bu indeks değeri yapacağım. ui nokta combo box onu şeye yapacağım. Onu seç diyeceğim. Onu getir ekrana diyeceğim. Nereden görmedi? Bir saniye arkadaşlar. Combo box nokta set işte ben burayı düşünerek hareket ettim. Set current index yani seçili olanı diyorum. Şu anda hangisini seçileceğini gösteriyorum. Benim indeks olanıma getir diyorum. Şunu yap diyorum. Aslında bunu şu if'i dememize de gerek yok. Tamam arkadaşlar deneyelim. Şimdi bakın buraya merhaba yazdım. Ekle dedik. Bakın buraya geldi. 1, 2, 3 yazdım. Ekle dedim. Bakın sırayla gidiyor.
Biraz rastgele yazacağım arkadaşlar. Bakın buraya ekledim. Şimdi mesela şu 1 2 3 yazanı silmek istiyorum. Sil dedim. Bakın 1 2 3 gitti arkadaşlar. Şimdi bir de buraya merhabayı var mı diye aratacağım. Varsa ara diyeceğim. Getir, şuraya onu getir diyeceğim varsa. Bakın buraya getirdim. Ali diyelim. Bakın Ali yok. Aramadı arkadaşlar. Ali'yi getiremedi. Peki şunu deneyelim. Acaba şunu demeseydik, if'i demeseydik, o zaman Ali'de hata vermesi gerekecekti. Şöyle yapalım arkadaşlar, bulamadığı için. Onu gereksiz mi yaptık yoksa doğru mu yaptık, ben de merak ettim. Merhaba dedim. Ekle dedim. Şimdi mesela arkadaşlar Ali'yi aratalım. Ya zaten boş gördüğü için, evet, o if kodunu yazmamıza da gerek yoktu. Gerek yok arkadaşlar o koda. Orada bir hata yaptık. Bakın Ali ekleyelim. Buraya merhaba Ali Osman diyelim. Ekleyelim arkadaşlar. Bakın buraya geliyor. Ali'yi seçip silelim. Bakın merhaba Osman. Evet. Ara diyelim. Merhaba var mıymış arasın. Varsa onu şuraya getirsin dedim. Bakın merhabayı buldu ve bize getirdi arkadaşlar. Burada if'i var ya da yok diye bir mesaj vermek için kullanabilirdik arkadaşlar. Evet, şimdi bu şekilde combo box ile ilgili işlemlerimizi yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar list widget ile ilgili işlemlere geçelim. Şimdi buraya orada hangi işlemler vardı? Ekleyeceğiz, sileceğiz, aktarma, sağ sol diyelim. 4 tane fonksiyon olsun. Bunların olaylarını da tanımlayalım. Şuraya geliyorum. Biraz şöyle aralık bırakıyorum. Define list alt tire ekle. Parantez kapitan fonksiyonumuzu tanımlayalım. Buraya eklemeyi yapacağız arkadaşlar. Define list alt tire sil diyorum arkadaşlar. Define list alt tire sağ aktarma yapalım arkadaşlar bunu. Bir tane daha fonksiyon tanımlıyorum. Fonksiyonların koddan yazmadığım zaman hatalı görüyor arkadaşlar olayları. Onlar yazdıkça düzelecek. List alt tire sonra buradan da sola aktaracağız. Şimdi bunların olaylarını da aşağıya tanımlıyorum arkadaşlar. Şimdi yine olayların hepsi burada olacak. UI nokta diyorum. Butonlarımıza bakalım. Şimdi ekle butonum push buton 4'müş. UI nokta push buton 4 ise bu arkadaşlar nereye bağlanacak? List ekleye bağlanacak. Arkadaşlar videolarda gece çekmek zorunda kalıyorum. Bazen olur olmadık hatalar yapıyorum. Kusura bakmayın. Dalgınlığımıza geliyor. Push buton 5 ise push buton 5 herhalde sildir. Bakın burada push buton 5. Burada isimleri de değiştirerek rahatlıkla yapabilirsiniz ama ben tasarımı anlatmadığım için arkadaşlar isim değiştirdiğimi görmeyenler hata yapabilir. O yüzden oradan göstererek yapmayı tercih ediyorum. Connect list sil diyorum arkadaşlar. Devam edelim. Push buton 6'ya geldim. Click connect diyelim. List sağdır muhtemelen. Bir bakalım arkadaşlar. Yanlış olmasın. Evet, 6 sağ. Aslında kopyalayarak da gitseydik belki daha hızlı yapabilirdik. Burada da arkadaşlar 7 list sol olacak. Şimdi arkadaşlar line edit'imizde 2 olacak. Başka line edit yok zaten. Şuraya geliyorum.
list ekleye geliyorum. Burada yine aynı komutta, burada bir fark yok arkadaşlar. Diğerlerinde biraz olacak ama burada sorun yok. List widget 1'e ekleyeceğiz arkadaşlar. İlk list widget'e ekleyeceğiz. Nokta add item diyeceğim. Yine ekleme. Bu sefer line edit 2'den gelecek arkadaşlar. Line edit 2 nokta text diyeceğim. Bu kadardı. Sil de komut değişecek arkadaşlar. Remove item demeyeceğiz. List widget nokta seçili olanı sileceğiz arkadaşlar. Take item komutunu kullanacağız silmek için. Burada da seçili satırı diyeceğiz. ui nokta list widget nokta current row diyeceğiz arkadaşlar. Bakın bu biraz farklı bunun kullanımı. Seçili satırı sil dedik burada take item diyerek. Buraya geliyorum arkadaşlar. Şimdi sağa aktarırken soldakini alıp sağa aktaracağız. Soldan sileceğiz arkadaşlar. Sağa ekleyeceğiz. Bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi ui nokta list widget 2 diyelim. Nokta add item diyeceğim. Bunu parantez açacağım. Peki bu nereden gelecek bana? Bu bize arkadaşlar current item'ın tekstinden gelecek. Ama list widget 1'den gelecek. ui nokta list widget'dan bu birincinin current item'ının yani seçili item'ın arkadaşlar parantez açıp kapatacağım. Teksti olacak. Bana bu text gelecek. Bakın biz line edit'ten alıyorduk ya eklerken. Şimdi line edit'ten almadım. Dedim ki list widget'da seçili olanın tekstini ekle dedim. Şimdi ondan sonra aslında yapacağım şurasının aynısı. Sonra list widget 1'den yani ilk list widget'ımdan bunu sileceğim arkadaşlar. Şu hizalamalara dikkat edin arkadaşlar. Python'da en sevmediğim şey bu blok parantezi kaldırmışlar. Biz hep blok parantezlerle C Sharp'ta PHP'de alışık olduğumuz için sıkıntı yaşıyoruz. İkincisi de bunun arkadaşlar tam tersi olacak. O yüzden hiç uğraşmıyorum. Kopyalıyorum. Sadece ikileri bir yapmıyorum. Evet şöyle list widget yazan yere alt tire 2 yazan yere de 1 yazıyorum arkadaşlar. Bu kadar. Burayı da alt tire 2 yapıyorum. Evet. Sadece yerlerini değiştirmiş gibi olduk. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım. Hata yapmış olabiliriz. Buraya bir merhaba yazalım. Ekle diyelim. Birkaç tane daha ekledik. Rakamlı olan bir tane ekleyelim. Silerken yanlış olmasın. Bunu sil diyorum arkadaşlar. Bakın sildi. Ekledim arkadaşlar. Peki bunu seçtim. Bu tarafa aktar dedim. Buraya aktardı. Buradan sildim. Buradan tekrar geri getir diyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Burada da yine ekledik. Bakın buraya getirdik. Sil dedik. Yine sildik. Aramayı bir daha yapalım. Bakalım ekledi. Şimdi Osman'ı ara diyelim. Bakın bulup getirdi. Olmayan birini aradığımızda hata vermiyor arkadaşlar. Boş getiriyor. Sıkıntı yok. Olmayan birine de. Evet bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar.